Bazen insan dünyanın ucuna kadar yürüyüp bir cevap arar. Ama vardığı yerde onu karşılayan şey sorunun kendisidir. Gerçek canavar kimdir? İnsan olmak nedir? Gerçek bilgelik nedir? Guillermo del Toro'nun 2025 yapımı Frank Einstein uyarlaması. İşte bize bu soruların cevabını veriyor. Eğer son zamanlarda keşfetinizde bu filmle ilgili videolar görüyorsanız şu an doğru yerdesiniz. Bilmeyenler için ben Hüseyin Pınar, uzman klinik psikolog ve bir psikolojik danışmanım. Bu kanalda psikoloji, hayat, bilim ve sanat ekseninde hikayeler anlatıyorum. Bu videoda bu filmdeki hikayeyi anlatacağız. Ama bu bir canavar hikayesi değil. Çünkü bu film travmaların, babalığın, yaratmanın ve affetmenin filmi. Bu filmde her karakterin çıktığı psikolojik bir yolculuk var. Ve biz izleyiciler de bu yolculuğa istemeden dahil oluyoruz. Çünkü anlatılan hikaye hepimizin hikayesi. Hikaye insan olmak. İşte bu yüzden bu film izleyenlerin kalbine dokunuyor. Yıl 1857. En kuzeyde bir yer. Hava oldukça soğuk ve rüzgarlı. Danimarka kraliyet gemisi buzullarda sıkışıp kalmış. Geminin yegane görevi Kuzey Kutbu'na ulaşmak. Bu sebeple mürettebat gece gündüz gemiyi kurtarmaya çalışıyor. Bilirsiniz, güzel hikayelerde ve hayatta da olduğu gibi doğru şeylerle doğru zamanda ve doğru yerde olan birisi vardır. Bu kişi Kaptan Anderson. Çünkü bir patlama sonucu ağır yaralanan bir adamı kurtarıp gemisine alıyor. Ama bilmediği şey bu adamın peşinde bir canavar olduğu. Ölümsüz bir canavar. Ve akıllarda tek bir soru. Evet, bu ağır yaralı kişi Frankenstein. Ve her şey nasıl başlıyor biliyor musunuz? No one can conquer death. I will. I will conquer it. Peki neden Victor ölümü fethetmek zorunda kaldı? Bir çocuğun zihni sevgiyle değil korkuyla şekillenirse o çocuk büyümez, sadece sertleşir. Victor'un çocukluğu işte böyleydi. Sevilmek şöyle dursun, varlığı bile bir beklentiye bağlanmıştı. Mükemmel ol. Annesi onunla ilgilendiğinde babası kaşlarını çatıyordu. Babası onu adam gibi adam yapmak istiyordu. Duygusuz, hata yapmayan, hatırlayan, hesaplayan bir makine gibi. Çünkü Victor babasının soyadını taşıyordu. Ama Victor bir çocuktu ve her çocuk gibi sevgiye muhtaçtı. Sonra annesi gitti. Hem de onu en çok yalnız bırakacak şekilde, ölüme yenik düşerek. Victor annesini kaybettiği gün babasına dönüşmeye başladı. Çünkü babası başarısız olmuştu. Mükemmel değildi ve onu kurtaramamıştı veya bilerek kurtarmamıştı. Ve zamanla Victor sevgiyi kaybettikçe öfkeye tutundu. Eğer Tanrı annemi aldıysa ben Tanrı olurum ve bir gün ölümü alt edeceğim. İşte Victor'un hayatta takıntılı olduğu şey bu şekilde gelişti. Stop death! Not slow it down, but stop it entirely! Bu hikayede belki de en tehlikeli şey canavarın kendisi değil. O canavarı yaratacak kadar bir başına kalan ufak bir çocuk. Only monsters play God, Baron. My maker told his tale. Then I will tell you mine. Yaratık öylesine et yığınlarından oluşmadı. Victor onu gelişigüzel dikmedi. Aksine en sağlam kemikler, en güçlü kaslar, en güzel gözler seçildi. Her bir parça bir insanın en iyisinden alındı. Victor kusursuz bir beden yarattı. Ama işte trajedi de burada başlıyor. Çünkü Victor önemli bir soruyu atladı. Did you ever ask yourself, of all the parts that make that man, which one holds the soul? No, I didn't. Çünkü babasından şunu öğrendi. There's no spiritual content in tissue, no emotion in a muscle. Bu yaratık insanlığın en iyi parçalarından toplandı ama ona verilmeyen tek şey bir isimdi. Bir kimlik, bir aidiyet ve en önemlisi bir sevgi. Doğduğunda karşısında onu seven bir yüz değil, ondan tiksinen, korkan bir yaratıcı buldu. Ve biz izleyici olarak onun bu dünyaya zorla getirilişine tanık oldukça şunu fark ediyoruz. Bu yaratık trajik bir karakter. Çünkü hayata gelmeyi kendisi istememişti. Nasıl bir bedende doğacağını seçememişti. Sadece sevilmek, sadece yalnız kalmak istememişti. İşte yaratığın bu yönü bizi ona bağlayan insani tarafımız. Çünkü hepimiz bir parça böyleyiz. Ve Victor ilk başta bir baba gibi olmak istedi. Ona konuşmayı öğretmeye çalıştı. Okumayı, düşünmeyi. Ama yaratık sadece tek bir kelime söyleyebildi. Yes,
Bir çocuk gibi, bir bebeğin ilk sözcüğü gibi. Ama Victor için bu bir başarısızlıktı, hayal kırıklığıydı. Ve işte burada döngü başladı, travma döngüsü. Victor Frankenstein'ın yaratığı reddetmesinin sebebi görünüşünden tiksinmesi değildi. Victor'un hayal kırıklığı çok daha derindi. Yaratık onun istediği kadar zeki değildi. İşte bu noktada Victor farkında olmadan kendi babasının yolunu tekrar etmeye başladı. Kendi çocukluk travmasını yaratığı üzerinde yeniden üreterek asıl canavar haline geldi. Ve Victor'un yaptığı bir diğer hata yaratılışın sonrasını düşünmemek oldu. Çünkü o sadece yapabileceğini kanıtlamak istedi. Ama neden yaptığını hiç sorgulamadı. İşte o an Victor ömrünü adadığı şeyin, uğruna ailesini, ahlakını ve ruhunu kaybettiği şeyin boş olduğunu fark etti. Savaştığı şeyin anlamı yoktu. Ve Kaptan Anderson'a yakından baktığınızda aslında o da aynı Victor gibidir. O da kuzeyin ötesine geçmeye takıntılıdır. Gemiyi buzda bırakıp yürümeye hazırdır. Hayatını adadığı hedefi neden istediğini bile düşünmeden kovalıyordur. Ve bu hikayeden öğreneceğimiz ilk ders: hayatta bir şeye takıntılı olmamak gerekir. Çünkü hayat çizgiye varmakla değil, yolda olabilmekle ilgilidir. Victor'un düştüğü tuzağa biz de düşebiliriz. Amaçlarımızı çok somut şeylere bağladığımızda bir başarı, bir ünvan, bir ödül, o hedefe ulaştığımızda elimizde kalan şey sadece bir boşluk olabilir. Hayat anlamını sevgi gibi, bağlılık gibi, affetmek gibi soyut ama gerçek değerlerden almalı. I don't understand. Choice is the seat of the soul. Ve Victor bir seçim yaptı. Malikaneyi ateşe verdi. Kendi elleriyle inşa ettiği bedeni kendi elleriyle yok etmeye çalıştı. Ama ateş yaratığın bedenini değil, kendi vicdanını yaktı. Ama ne derler bilirsiniz. Bir şeye sahip değilken bizim için değerlidir. Sahip olduğumuzda değersizleşir ve onu kaybettiğimizde kıymetli hale gelir. Videonun başında dediğim gibi doğru şeylerle, doğru zamanda ve doğru yerde olmak hikayeyi güzelleştirir. Ve yaratık da bunları bir araya getirdiğinde bilgi adamla karşılaşıyor. Görme yetisi olmayan ama kalbi son derece açık olan bu yaşlı adam yaratığın hayatına güzel bir şekilde dokunuyor. Hiç sahip olmadığı bir şeyi, sevgiyi ona hissettiriyor. Ve Maslow'un da dediği gibi fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmaya başlanırsa artık bazı soruların vakti gelmiştir. Want to know who I am? Ve bazı gerçeklerle yüzleşmek acıdır ama gereklidir. I learned the horror of the truth. Aslında bu fark ediş yaratığın en insanca anıdır. Çünkü bu hayatta bazı derin sorular sormak, bazı acı gerçeklerle yüzleşmek bizi biz yapan şeydir. İşte yaratığın da Victor'la yüzleşme vakti gelir. Bu yüzleşmede acı da vardır, öfke de, ama en çok da kırgınlık. Çünkü yaratık sadece bir canavar değildir. O terk edilmiş bir çocuktur. Ve Victor da sadece bir bilim insanı değildir. O sevgisizliğin mirasını farkında olmadan devralmış bir babadır ve pişmandır. Hikayenin bu kısmını detaylı anlatmayacağım. Çünkü gidip filmi izlemenizi istiyorum. Sadece final kısmında almamız gereken bir ders daha var. Herkesin bir gün öğreneceği bir ders. Gerçek bilgelik nedir? Yaşlı bilgi adamın da dediği gibi. Forgive, forget the true measure of wisdom. To know you have been harmed, by whom you have been harmed, and choose to let it all fade. Bu video karanlığın içinde bile insan kalabilenler için.